Beni seviyordun ama vazgeçtin benden. Ben mi vazgeçtim? Nerede olduğumu biliyordun. Ama aramadın, arkamdan gelmedin. 100 gün boyunca sessizliğe büründün. Bu mu sevgi? Fırsat vermedin. Bir korkak gibi kaçıp gittin. Benden boşanmak isteyen kadının peşinden gitmedim diye beni suçlayamazsın. Cemal'le konuştun mu anne? Merak etme. Koşup hemen Ateş'e söylemez. Sen Cemal'in Ateş'e olan bağlılığını bilmiyor musun? Susmak onun için ihanet gibi bir şey Ateş'e. Cemal yediği kaba pislemez. Ateş'e duyduğu minnet kadar bana da duyar. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bunlar ne yapıyorlar böyle? Ne yapıyorsun burada bu saatte kızım? Ateş Bey Mercan Hanım'a romantik akşam yemekleri hazırlamış. Yeter artık. Bıktım senin bu taşkınlıklarından. Bırak kolumu anne. Aklını başına topla Aslı. Çok mutluydu sensiz. Gideceğin günü iple çekiyor. Bizim evliliğimizi neden bu kadar dert ediyorsun ki sen? Biz birbirimizi seviyoruz Aslı. Ve artık bu gerçeğe alışsan iyi olur. Yine mi sen? Sen ne laftan anlamaz bir insansın ya. Demek Ateş'i seviyorsun. Ondan boşanmaya niyetin yok. Aslı, bırak o bıçağı. Seni çok uyardım. You can now watch Arafta with subtitles in multiple languages, and on some episodes, audio in multiple languages as well. For subtitles, tap Settings, choose Subtitles, and pick your language. On mobile, tap the top CC button and select your language. For audio, tap Settings, choose Audio Track, and pick your language. On mobile, open Settings, choose Audio Track, and pick your language. The full audio track upload schedule is in the description below. Ölüp gideceksin. Gebereceksin. Sonsuza kadar çıkacaksın hayatımızdan. Mercan! Geçti. Geçti, bir şey yapamazsın artık. İyi misin? Zarar verdi mi? Bir şey yaptı mı? He? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür iyisin. Gel içeri geçelim. Kurtuldun sanma. Seninle hesaplaşacağız. Gel, tamam, geçti. Yavaş. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Tamam, geçti. Geçti, tamam. Ben hemen geliyorum. Ben çok özür dilerim. Ben onları öfkeden söyledim. Ateş! Ne oluyor burada? Aslında öyle bir şey yok. Ateş, iyi misiniz?
Lütfen Ateş. Ben... Kes! Dua et. Dua et kadınsın. Yoksa seni öldürürdüm. Ben istemeden oldu. Sakın! Sakın beni aptal yerine koyma. Her şeyi duydum. Mercan'ı vurduğunu, onun kaçırılma planını senin yaptığını, her şeyi. Bunlar yanlışlıkla söylenecek sözler değil. Bedelini ödeyeceksin. Hem de çok fena ödeyeceksin Aslı. Aradığımız cani burnumuzun dibindeymiş Cemal. Hayır. Hayır. Yalvarırım bana öyle bakma. Bana nefretle bakma. Ne olur dayanamam. Ne olur. Lütfen Ateş. Hepsi onun yüzünden. Sen onunla evlenmeseydin, onu sevmeseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Ben her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen Aslı? Bunca yıl beni sevmeni bekledim. Sen benim çocukluğumdun, gençliğimdin, geleceğimdin, her şeyimdin. Beni sev diye bekledim yıllarca. Sevdiğim adamın gözümün önünde başka bir kadına aşık oluşunu izledim. Yeter! Ya sen benim kardeşimdin. Artık o da değilsin. Ben seni çok sevdim Ateş. Sana sus dedim. Sus! Ateş, lütfen. Kimse karışmayacak. Sen hastasın Aslı. Hastasın! Ay. Ateş ne olur her şeyi seni Yürü dedim sevdiğim sana. için yaptım Ateş. Yürü! Hayır. Ya her şeyi Yürü. seni sevdiğim için yaptım. Ateş. Ateş. Ateş ne olur. Nasıl bu kadar kör olabildim? Nasıl göremedim gözümün önündekini? Düşman içimizdeymiş meğer. Ya hala aklım almıyor. Kim bilir kaç kez Mercan'ın canına kastetmeye kalktı. Bu kadın kızımın canına kastetti ha? Oğlumu aldınız benden. Kızımı da alacaktın ha? Anne. Uzak dur kızımdan. Anne. Kızım. Anne. Anne. Ateş. Bir sakin ol oğlum. Baksana kızım ne halde. Önce bir anlayalım ne olduğunu. Ne diyorsun sen, ne sakinliği? Ya Mercan'a bir şey olsaydı? Ya kaybetseydim onu? Götür bunu. Bir daha gözüm görmesin.
Defol. Nasıl yani? Polisi aramayacak mısın? Elini kolunu sallayarak gidecek mi bu kız buradan? Kendin söyledin Mercan'ın canına kastetmiş diye. Benim oğlum için işleyen adalet bu kız için niye işlemiyor? Sakın! Kimse polise haber vermeyecek. Kızımın cezaevi köşelerinde çürümesine izin vermem. Sen de kızımı zehirlemiştin, ödeştik. Yanına kâr mı kalacak yani? Bir daha yapmayacağı ne malum? Bu kız sokaklarda özgürce dolaşmamalı. Senin yanına kaldı ama. Mercan'ı defalarca öldürmeye kalkan birini affetmem. Eğer kızımı polise verirsen hakkımı sana helal etmem. Seni asla affetmem. Onun yaptıklarını yok saymamı bekleme benden. Ateş. Murat'ıma yapmadığınızı bırakmadınız. Sizin yüzünüzden öldü benim oğlum. Eğer kızımın canına kastettiyse hapislerde çürümeyi hak ediyor. Psikopat oğlunu kızımla kıyaslama. O masum bir kızın canına kıymış. Yıllarca elini kolunu sallayıp gezmiş. Benim kızım kocanın sebep olduğu acılarla büyüdü. Yeter. Yeter, herkes bir sakin olsun. Hiçbirinizin eli temiz değil. Hiçbirinizin. Keşke kötülükle yarışacağınıza iyilikle yarışsaydınız. Mercan. Anne. Ortalık bir durulsun, tamam mı? Ne yapacağımıza o zaman karar veririz. Bana bak. Sen de yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Sakın kurtulduğumu sanma. Eğer Mercan'ın canına kastettiysen bunun bedelini ödersin. Müzeyyen anne! Müzeyyen anne! Müzeyyen anne! Ana! Müzeyyen ana! İyi misin Müzeyyen anne? Ay anne. Ortalık fena karıştı yine. Kız ne oldu gene? Bu Ateş Bey böyle Aslanım'ı yaka paça dışarı attı. Yani konu Mercan Hanım'la ilgili galiba. Mercan Hanım'a bir şey yapmış. Deme. Ha ben demiyorum anneciğim, onlar diyor. Hayda. Ne oldu ki acaba? Anlamadım ama olay fena büyük ha. Müzeyyen Hanım bayıldı. Böyle polis lafları falan dönüyor. Oh, vay başıma, vay başıma. Ama belliydi ha o Aslı Hanım'ın bir kötülük edeceği. O ne öyle insanın yüzüne kötü kötü bakay. Tövbe tövbe. Dur bakalım, anlarız. Bana bak, belki Zehra biliyordur ha. Ya bilmiyorum biliyor mu? Da yani ben sevincimi paylaşacağım diye gittim, hevesim kursamda kaldı ya. Ah çiçeğim ah. Allah'ım korusun sizi. Tahir Bey'imi de. Artık yüzünü güldürsün. Mercan'ımdan ayırmasın. Sevenler sevdiğinden ayrılmasın annem. Ayrılmasın annem. Allah'ım korusun sizi. Ah yavrum.
Keşke hep böyle dizimin dibinde olsan. Ama sen dizimin dibinde de olsan, Fizan'a da gitsen, hep bil ki şu anacığım burada sırtının arkasındadır. Her zaman buradayım kızım. Oralara gidersen, uzaklara gidersen bir derdin olur, bir tasan olur, bir fenalık olur. Bir feryadınla şu anacığım gelir yanına, hemen senin yanına koşar. Oy benim canım annem. Sağ ol benim annem. Oy. Senin gibi bir annem olduğu için o kadar şanslıyım ki ya. Ha? Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben ya? Nasıl? Sen mutlu ol yeter annem. Bir ananın evladının mutluluğundan başka mükafatı var mı şu hayatta he? Kız şimdi bunlara da sorulmaz ne oldu diye. Gerçi Zehra biliyordur ya işte o gelsin. Kesin de sorar sonra. Nasıl oldun Müzeyyen Ana? Daha iyi misin? Daha iyiyim. Ateş. Ateş, ne olur yapma. Ben yokmuşum gibi davranma, ne olur. Çok üzgünüm. Senin haberin var mıydı bu olanlardan? Yoktu. Olsa izin verir miydim? Aslı'nın bu hale gelmesi bir tek onun suçu değil. Bizim de sorumluluğumuz var. Ondaki intikam duygusunu biz büyüttük. Söylediklerimizle, yaptıklarımızla. Bunlar bahane değil. Biz de çok acı çektik. Ama masumların canına kastetmedik. Ateş, senden kızımı affetmeni istiyorum. Polisi karıştırma bu işe oğlum. Aslı yaptıklarının bedelini ödeyecek. O bedeli de Mercan belirleyecek. O kadar. Ne? Bu sakın odadan çıkmasın Cemal. Gözün üzerinde olsun. Beğendin mi yaptığını? O kadar söyledim sana, bir delilik etme dedim. Ama dinleyen kim? Al işte, şimdi katlan sonuçlarına. Ya anne ne olur. Ne olur Cemal. Anne ne olur bir şey yapın. Yaşayamam ben içeride. Öldürürüm kendimi. Bunu tüm bunlar yaşanmadan önce düşünecektin Aslı. Nankörlük etme Cemal. Büyüttüm, besledim, analık yaptım size. Katilin kızı yüzünden evladımı heba etmenize izin veremem. Çabuk o görüntüleri bana ver. Video olmadan kimse bir şeyi kanıtlayamaz. Olmaz. Bana baktın, besledin, büyüttüm, onları inkar etmiyorum. Allah da senden razı olsun. Ama tüm bunları masum bir canın katledilmesine göz yumalım diye yapmadım Müzeyyen Ana. Ben bu yaşıma kadar doğruyu da senden öğrendim. O yüzden bunun kararını sen değil, Mercan'la Ateş verecek. Bir kez seni dinledim, sustum. Hata ettim. İkinci olmaz. Korkma kızım. Seni polise teslim etmelerine asla müsaade etmeyeceğim. Korkma. Ya burnumun dibinde neler olmuş benim haberim yok ya. Çocukluğumdan beri tanıdığım, kardeşim dediğim birisi bunu nasıl yapar? Haklısın.
Ya akıl alır gibi değil. Ama ben yine de onun duygularını anlamaya çalışıyorum. Ne duygusu Mercan? Bu yaptığı bir kötülük için uydurduğu bir kılıf sadece. Hemen polisi çağırmalıydık. Bak, ben de çok öfkeliyim. Onun yüzünden ölümlerden döndüm. Ama ya genç bir kız sonuçta. Neden onu mazur görmeye çalıştığımı da bilmiyorum ama polis çağırmak en kolayı. Ben sadece en doğrusunu yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Senin merhametini hak etmiyor. Yaptıklarının hesabını verecek. Doğru olan bu. Ateş, sakin ol lütfen. Lütfen. Çok üzgünüm Mercan. Yaşadığın her şey için. Bütün bunlar olurken ben nasıl farkına varmadım? Aslında işaretler vardı. Belki görmek istemedim, belki de göremedim. Bütün bunlarda benim de sorumluluğum var. Çok özür dilerim. Her şey için. Lütfen kendini suçlu hissetme. Başkalarının suçunu yükünü taşımamalı insan. Her şeyi düzelteceğim. İkimiz için her şeyi yoluna sokacağım. Şimdi Cemal'le konuşmam lazım. Mercan neler yaşadı onun yüzünden. Ya düşündükçe deliye dönüyorum ya. En çok da kendime kızıyorum. Şu konakta bir canavarla yaşamışız. Ruhumuz bile duymamış ama. Ne oldu, neyin var? Ağzına bıçak açmıyor. Beni affet Ateş. Ne oluyor Cemal? Ne affediyorum? Bunu söylemek benim için çok zor. O yüzden direkt şunu izle. Bu nasıl? Ne zaman? Sen biliyor muydun? Bugün olanlar benim suçum Ateş. Biliyordun ve bana söylemedin ha? Ateş, biliyordun ve benden sakladın ha? Ateş yemin ederim söyleyecektim. Ne zaman? Ben de yeni öğrendim. Vallahi söyleyecektim sana. Kardeşimdin sen benim. Can dostumdun. Arada kaldım Ateş. Vallahi söyleyecektim sana. Neyi bekledin? Mercan'ın ölmesini mi? Arada kaldım Ateş. Ben aşkıma yenildim. Ateş! Ateş ne yapıyorsunuz?
Beni en iyi sen anlarsın. Aşk insana neler yaptırıyor. Ben Aslı'yı seviyorum Ateş. Yıllardır bunu ben içimde sakladım. Kimseye söyleyemedim. Yalnız kaldım, dağlara haykırdım ben aşkımı. Beni en iyi sen anlarsın. Aşkın insana neler yaptırabildiğini, kimlerden vazgeçirebildiğini en iyi sen anlarsın Ateş. Kolay mı? Kolay mı sanıyorsun sen benim yaşadıklarımı? Kimse anlamasın diye suratına bile bakamadım Aslı'nın. Aslı'nın yaptıklarını öğrenince ne yapacağımı bilemedim Ateş. Ya dedim ki ona git her şeyi Ateş'e itiraf et. Bu burada başlamadan bitsin. Karşımda diz çöktü, ağladı. Ben de dayanamadım. Müzeyyen Ana'yı düşündüm. Bizi düşündüm. Bir aileydik. Sadakatimle ailemiz arasında kaldım. Bir daha bir aile olamayız diye korktum ben Ateş. Yaptığım yanlış farkındayım. Hem de çok büyük bir yanlış. Biliyorum. Bana ne ceza kesersen haklısın. Cesaretimi toplayıp gelip sana söylemem gerekirdi. Yapamadım Ateş. Çok özür dilerim Mercan. Öyle olsun istemezdim. Hayır. Hayır olmaz. Hapse giremem. Hem de Mercan yüzünden. Ateşi ona bırakmam. Bir çözüm yolu bulmam lazım. Bulmam lazım ama ne? Düşün. Çalıştır kafayı. Sen nelerin üstesinden geldin. Bunun da gelirsin. Bulmam lazım ama ne? Buldum. Nezir. Başımız büyük belada. Her şey ortaya çıktı. Nasıl? Ne demek istiyorsun sen? Ateş her şeyi öğrendi. Mercan'a yaptıklarımı. Polise ihbar edecek beni. Peki işbirliği yaptığımızı biliyor mu? Hayır, bilmiyorlar. Ama yardıma ihtiyacım var. Vallahi üzgünüm. Yardımcı olamam. Etmek zorundasın. Edeceksin Nezir. Yoksa Mercan'a yaptıklarımı bildiğini söylerim Mercan'a. Onu vurduğumu, buna rağmen beni koruduğunu da. Blöf yapmıyorum. Hepsini söylerim. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı artık. Ne istiyorsun? Eğer beni polise ihbar ederlerse buradan kaçmam gerekecek. Yardıma ihtiyacım var. Her ihtimale karşı gerekli ayarlamaları yapmanı istiyorum. Ben seni sonra arayacağım. Benden haber bekle. Ulan Aslı. Ulan Aslı. Yaparsın anacığım, yaparsın. Bir azıcık daha. Bir at tut bakayım. Öyle mi edeydi? At hop. Hop. Ah be annem, yaparsın. Aman o şeflerin ettiği var ya, ol havacı bak.
Aslı Hanım Mercan Hanım'ı öldürmeye kalkmış. Bunu duydum sadece. Ne? Ha, duyduğum bu sadece. Bu keten tohumu nerede? Allah Allah. Güya Çiçek Hanım buraları düzenlemiş. Böyle düzen mi olur? Her şey birbirine girmiş. Ortalık karışmış. Bu hala keten tohumu peşinde. Ha? Buyur canım. Keten tohumunuz. Bak nasıl buldum şak diye. Ha, demek ki problem senin gözlerindeymiş. Böyle fırfır olduğu için görememişsin. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki polis bir şeyler diyorlardı ama. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ya arkadaş, ya bu konakta var ya, aksiyon eksik olmuyor da. Vallahi yüreğim daraldı ha. Ya al benden de o kadar. Siz bilmiyorsunuz ne oldu. Cemal Bey ile Ateş Bey yumruklaştılar da. Aa, Evet. Hem de nasıl? Hayda. Niye ki canım? Bunlar kardeş gibi değil miydi? Anlamadık biz de. Allah Allah. Çiçek, sizin düğün ne zaman? Şimdi elbise falan da bakmak lazım ya. Ne? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Bir şey mi dedim? Hani biz düğün yapamadık ya, onlar yapar herhalde diye soruyorum. Ya sabır. Ya sabır. Akıllı beni bulmayın. Delu da dibimden gitmeyin. Haydi işinize bakın. Herkes işine baksın. Zehra tamam keten tohumunu buldun sen değil mi? Heh, al kızım onu. Hadi git konağa. Oradaki işlere bak. Oğlum sizin işiniz yok mu? Var Binnaz teyze. O zaman kolay gelsin size. İşimiz var burada da. Oyalamayın bizi. Berat. Heh. Senin işin yok mu? Var gideceğiz. Ha, iyi hadi git o zaman. Yardım edeyim. Yok. Tatlım bunu sen yerine koyarsın değil mi? Berat oğlum gitsene. Tamam ben gidiyorum da. Dur. Al. Şunu da koy öyle git. Zehra. Aman karısını kaçırdı. Keten tohumu. Bak bakayım çiçek. Bunu böyle. Allah. Kız edemedik daha. Yapacaksın anneciğim inanıyorum. Bak ben kaç tane hazırladım buraya. Biri illa olur be. Ha? Aman o şeflerin ettiği o havacıva. Bu böyle edilmez. Oklavaya koyacaksın bunu böyle. Sarkıtacaksın. Hiçbiri bir tane Binnaz Sultan etmez annem. Ha, tabii. Bir de bakalım. Hop. Dayamın be. Hop. You can now watch Arafta with subtitles in multiple languages, and on some episodes, audio in multiple languages as well. For subtitles, tap Settings, choose Subtitles, and pick your language. On mobile, tap the top CC button and select your language. For audio, tap Settings, choose Audio Track, and pick your language. On mobile, open Settings, choose Audio Track, and pick your language. The full audio track upload schedule is in the description below. Hayatımda hiç kimse için bu kadar yanılmamıştım. Beraber büyüdük biz. Şaşırmakta haklısın. Ama ben senin kadar şaşırmadım. Çünkü bana kötü yüzünü pek çok kez gösterdi. Ama sana karanlık tarafını göstermekten kaçınmış seni sevdiği için. Ama bu kadarını bekler miydin dersen... Hayır, beklemezdim. Hata bende. Bende. Ateş! Ateş sakin ol.
Kendine zarar vereceksin. Bak. Ben de çok öfkeliyim ama böyle kırıp dökerek olmaz. Sen ne acılar çektin Mercan? Çektiğim bütün acıların sorumlusu o. En çok da ben. Kendimi nasıl affedeceğim bilmiyorum. Böyle düşünme ne olur. O kız cezasız kalmayacak. Bu yola çıkarken her şeyi hesapladığımı düşünmüştüm. Ama en sevdiklerimin ihanetine uğrayacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Sırtımdan bıçaklandım resmen. Cemal'in yaptığı ihanet değil bence. Aşkıyla vicdanı arasında kalmış. Kazanan da aşkı olmuş. Bu onu hain yapmaz. Herkes yaptığı yanlışın cezasını çekecek. Allah evladın da hayırlısını versin. Öyle demiştin ya hani. Katilin anası seni. Kes sesini! Söylerlerdi de inanmazdım. Yaşadıkları gerçekten değiştiriyormuş insanı. Bu konağa geldiğinizde bir şey sanmıştım sizi. Şimdi bakıyorum da gözümde büyütmüşüm. Ben buraya bedel ödetmeye geldim Nermin Hanım. Ödetmeden de gitmeyeceğim. Şimdi sen de bedel ödüyorsun ama. Hem de en sevdiğinle. Evladınla sınanıyorsun. Hey bir dakika ya. Hanımlar ne yapıyorsunuz ya? Nermin Hanım lütfen odanıza çıkar mısınız daha fazla olay büyütmeden? Zeynep Hanım siz de böyle gelin. Ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. Gidecektim zaten. Ben de bu kadının suratına bakmaya meraklı değilim. Bir daha sakın benim işime karışma. Tamam karışma. Ateş nerede? Onu bekliyorum konuşmak için. Mercan'la bahçede. Nasıl ikna edeceksem Ateş'i? Belki de ikna edilmesi gereken Ateş değil bir başkasıdır. Mercan'a bakmaya gelmiştim. Cemal yüzüne ne oldu? Emin ol bilmek istemezsin Demet. Neyse müsaadenle ben biraz yürüyeyim. Hayır. Anlatmadan hiçbir yere bırakmam seni. Ben bir hata yaptım Demet. Hem de çok büyük bir hata. Hangimiz hata yapmıyoruz ki? Benimki öyle kolay affedilebilecek bir şey değil. Ya ben Ateş'e ihanet ettim. Haydar, sen niye bu kadar sessizsin?
Ne geçiyor aklında? Şu Aslı meselesini nasıl lehimize çevirebiliriz onu düşünüyorum. Ateş o kızın cezasını keseceğini söyledi. Mercan nasıl? Nasıl olsun? Büyük bir şok atlattı tabii. Uzun bir sürede etkisinden kurtulabileceğini sanmıyorum. Ben destek olurum ona. Aferin. Aferin, destek ol ablana. Yakında Karahanları def edeceğiz. Yeniden aile olacağız. Gelişmelerden haberdar edin beni. Konakta olan biten her şeyden haberim olsun. Burnun kızarmış. İstersen gidelim. Yok. İyiyim böyle. Üşüdüysen içeri girelim bak. Hayır girmeyelim. Kalalım burada. İçerisi boğuyor beni. Yaşadıklarımız çok korkunç. Ama her şeye rağmen yan yanayız. İşte bu bana güç veriyor. Tam bitti dediğimiz an yeni bir kabusa uyanıyoruz. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Kabusları birlikte kovarız belki. Birini kovsan diğeri geliyor hemen. Geçecek. Neler atlattık biz. Her şeye rağmen yine bir aradayız. Neyin var senin? Hiç. Yaşadıkların seni etkiledi haliyle. Normal. Yarın daha iyi olacaksın. Yarın bir şeyler yapalım mı? Bisiklet süreriz istersen. Hem unutmuşsundur. Pratik olur. Yarın mahkeme var. Mercan, bunu söylemenin sırası değil biliyorum ama ben senden ayrılmış. Bunları konuşmayalım şimdi, olur mu? Aslı'ya başından beri kanım ısınmamıştı zaten. Ama bir insan nasıl bu kadar zalim olabilir anlamıyorum. Bir de yaptıklarının aşkla temize çekmeye çalışması daha da korkunç. Üzüldüğünü biliyorum. Dürüst de olmamı istersin, onu da biliyorum. Bu meseleyi öğrenir öğrenmez Ateş'e söylememen büyük bir hata olmuş. Hataydı biliyorum. Bununla aramızdaki köprüler yıkıldı artık. Kolay kolay yıkılmaz o köprüler. Biraz zaman sadece. Ateş kolay affedebilen birisi değil. Hem benim yaptığım şey de
kolay kolay affedebilecek bir şey değil. Bu noktada Ateş beni affedebilir mi onu da bilmiyorum. Biraz konuşabilir miyiz seninle? Konuşacak bir şey yok. Ateş. Sakin ol. Konuşabilirim, sorun yok. Tamam. Ama ben de burada olacağım. Buna gerek yok. Lütfen. Seni günahım kadar sevmediğimi biliyorsundur herhalde. Gayet iyi biliyorum. Ve sizin gibi biri tarafından sevilmediğim için de gurur duyuyorum kendimle. Merak ettim. Katil babanla da gurur duyuyor musun acaba? Hı? O adam bunca kötülüğü yapmışken bir gün bile hapis yatmadı. Peki benim kızım niye hapse girecek? Bütün bu yaşananların babam yüzünden olduğunu biliyorum. Bu konağa geldiğinizden beri bana eziyet ettiniz. Aşağılamaya çalıştınız. Canımı yaktınız. İftiralar atmaya kalktınız. O zamanlar bütün bunların sebebini bilmesem de hep sustum. Saygısızlık etmedim. Yaşça büyüğümdünüz çünkü. Şimdi bütün bunları neden yaptığınızı biliyorum. Çünkü benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Siz babamın günahlarını bana öğrettiniz. Ben bana yaptıklarınızı hak etmedim. Benim kızım da hapse girmeyi hak etmiyor. Çünkü çektikleri, yaşadığı acılar onun dengesini bozdu. Öfkesi büyük. Ama bunda herkesin payı var. En çok da babanın. Eğer kızım hapse girerse bu intikam ateşi hiç sönmeyecek bilesin. Ben bu nefret bitsin. İntikam ateşi sönsün istiyorum. Ama tehditlerinizden de korkmuyorum. Siz de bunu bilin. İnsan defalarca kez ölümden dönünce gözü daha kara oluyor galiba. Ya var ya. Yani aklıma geldikçe kanım donuyor da. Burnumuzun dibinde neler olmuş haberimiz yok. Ben bir şey diyeyim mi? Hı. O kadın ruh hastası. O kadar bak. Aslı Hanım'dan oldum olası haz etmedim ben, biliyor musun? Çok hoyrattı. Çok sinsiydi. Ama karıcığın kıvrak zekasıyla onun yüzüne bakar bakmaz anladı bunu. O yüzden uzak durdum hep ondan tabii. Ya karıcığım ben anlamıyorum da. Ya bu zenginler neyi paylaşamıyor? Ya bir sürü param var. Harca, gez, toz. Değil mi? Yok bunlar rahat batıyor, rahat. Rahat batıyor. Ya işte zenginler için kötülük bedava. Anladın mı? Yani bedel ödemiyorlar. Ya bir şekilde böyle işin ucundan sıyrılıyorlar. Ama ben diyeyim bak. Ya bence asıl kusur o kadında. Ya sen ne biçim çocuk yetiştirdin da böyle? Nedir bu? Ama karıcığım. Biz çocuklarımızı böyle yetiştiremeyeceğiz değil mi? Onlara böyle saygıyı, sevgiyi öğreteceğiz. Tamam mı da? He? Telefona bakayım. Efendim anacığım? Ha Berat, neredesin oğlum sen?
Niye sordun ki de? Oğlum ne de aylaklık ediyorsun da? Tembellik edip de işi gücü aksatma sakın. Bana laf getirtme Berat. Tamam anacığım. Tamam. İyi hadi kapat. Ne konuşuyorduk karıcığım? Çocuklarımızdan bahsediyorduk değil mi? Bak şimdi yani Ya bırak şimdi çoluk çocuğu ya. Hadi kalk git. Anaconun cinlerin tepesine çıkarma. Hadi. neredesin? Ama onu konuşuruz bu çocuk meselesini sonra. Mercan. Niye dışarıdasın bu ayazda? Her şey yolunda mı? Ben seninle bir şey konuşmak istiyordum. Olur, konuşalım. Ben düşündüm de... Açsam. Efendim Zahide Hanım. Evet, sözleşmede birkaç değişiklik yaptım. Size mail atarım. Hemen mi? Lütfen işine bak sen. Beni düşünme şu an. Tamam. Kızım. Olanları duyunca dehşete kapıldım. Senin için çok endişelendim yavrum. Bizi bu dengesizlerin ellerine düşürdüğüm için kendime çok kahrettim. Baba. Neyse ki yakında boşanıyorsun. Kurtulacağız bunlardan. Sen benim kahramanımdın baba. Çocukken hep kendimi sana sevdirmek için her şeyi yaptım. Uğraştım durdum. Çünkü annem beni sevmezdi. Onun Murat'ı vardı. Ama senin hep beni sevdiğini düşünürdüm. Ama sen beni hiç sevmemişsin. Bir şey soracağım sana ya. Ben ne hissettim de hiç merak ettin mi? Ne demek istiyorsun kızım, anlayamadım. Bunca zaman beni Nezir'in önüne atarken, Ateş'le evlendirirken, şimdi de ondan boşanmak üzereyken ne düşünüyorum, ne hissediyorum diye hiç sormadın mı kendine? Merak etmedin mi? Ben Ateş'i çok sevdim. O da beni çok sevdi. Ama biz mutlu olamadık. Senin yüzünden. Bütün bu yaşadığımız acıların, felaketlerin sebebi sensin. Sen aileleri yok ettin. 2 küçük çocuğa zulmettin sen ya. Hatta birinin ölümüne sebep oldun baba. Sakın. Sakın bana senin için yaptım falan deme. Belli ki Ateş yine zehirlemiş seni. Ateşin beni zehirlediği falan yok. Sadece ailemin gerçek yüzüyle yüzleştirdi beni. Sen suçu neden bir kez olsun kendinde görmüyorsun, aramıyorsun? Yüzüne baktığımda pişmanlık belirtisi bile göremiyorum. Hiç mi vicdanın yok senin? Bir tarafa baksam kötülük, nefret var. Bir yanda sen, diğer yanda Müzeyyen Hanım'la Aslı. Ailelerinize ne kadar zarar verdiğinizin farkında bile değilsiniz. Ya da daha kötüsü, umursamıyorsunuz bile. Sizin yüzünüzden kimse mutlu değil. Olamayacak da. Siz kininizle, nefretinizle bizi mutsuzluğa mahkum ettiniz.
tatlını da bitirmişsin. Tatlı da getireyim sana. Yok aşkım. Yani o kadar çok yedim ki, o kadar güzel olmuş ki. Şiştim resmen. Eline sağlık. Tamam. Afiyet olsun. Bu arada evlenince de böyle tatlı yapacaksın değil mi? Bak geçen söz verdin ona göre. Yapacağım tabii. Senin sevdiğin yemekler, tatlılar eksik olmayacak evimizden. İyi bakacağım kocama. Öyle diyorsun. Ben de diyorum ki yani madem böyle yemek ve tatlı işi sende, o zaman ben de sabahları güzel kahvaltılar hazırlarım sevgilime. Karımın yorulmasını istemem şahsen. Bir de sen zaten sabah erken kalkmayı sevmiyorsun. Yani farkında mısın bilmiyorum ama sabahları böyle uyur gezer gibi bir şey oluyorsun. Sen de geceleri koltukta uyuyorsun dedeler gibi. Dedeler gibi. Ha böyle kafan düşüyor. Çok Dedeler. gülüyorum sana. Seni güldürüyorsam ne mutlu bana. Hep böyle mutlu olalım, hep böyle gülelim. Ben işlerimi halledeyim o zaman. Ha, Yarım kaldı onlar. Ben yapayım. iş bekler diyorsun. Dur ben. Sana söz veriyorum. Bu eli ölene kadar bırakmayacağım. Bahçede fırsat bulamadım telefon gelince. Benimle konuşmak istiyordun. Evet, istiyorum. Ne oldu? Müzeyyen anne bir şey mi yaptı yoksa? Hayır. Ne o umurumda ne de Aslı'ya ne olacağı. Ben intikamla, nefretle, kötülükle yaşamak istemiyorum. Biz bu yüzden çok acı çektik. Böyle devam etsin istemiyorum. Ne yapacağımı, nasıl baş edeceğimi de bilmiyorum. Bitsin artık sadece. Aslı'yı affetmeyeceğim. Ama ondan şikayetçi de olmayacağım. Lütfen sen de bu konuyu uzatma artık. Emin misin? Eminim. Düşündüm ve karar verdim. Bu intikam duygusunun bana da bulaşmasına izin vermeyeceğim. Gel benimle. Nereye? Konuşacaktık. Tamam. Konuşuruz ama yapmamız gereken bir şey var. Fazla bekleyemez. Gel. Ne oldu? Niye çağırdınız bizi? Hepiniz burada olduğunuza göre artık açıklayabilirim. Mercan Aslı'dan şikayetçi olmayacak. Ama bu Mercan'ın kararı. Ben onunla bu konuda hemfikir değilim.
Yaptıklarının bedelini ödemesi lazım. O yüzden polisi aradım. Bunu nasıl yaparsın Ateş? Hayır. Ateş, Ateş ne olur. Ne olur lütfen yapma. Ne olur affet. Ne olur, ne olur. Lütfen. Affetmeyeceğim. Çünkü öyle korkunç şeyler yapmışsın ki. Affedilmeyi hak etmiyorsun. Burak, kapıya bakar mısın? Hayır. Polisler Lütfen, geldi. Lütfen anne ne olur bir şey yap. Lütfen vermeyin beni. Cemal bir şey söylesene. Aslı Taner hanginiz? Benim. Bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Üzülme kızım. Seni o delikten kurtaracağım. Bir yolunu bulup mutlaka kurtaracağım. Sana bunu yapanları da hiç affetmeyeceğim. Gitmemiz gerekiyor. Olur çıkarmayalım. Anne ne olur. Ne olur. Buyurun, lütfen, buyurun, vermeyin lütfen. beni. Ne olur Ateş. Alalım. Yalvarırım ne olur. Cemal. Ateş ne olur. Anne ne olur. Ateş. Yardım et. Anne ne olur bir şey yap. Anne ne olur. Etme bulma dünyası işte. Ne yaparsın? Müsaade edin lütfen, müsaade edin. Anne ne olur. Neden yaptın bunu? Adalet için. Baban için ne düşündüysem, kötülüğü yapan ailemden de olsa adalet olmak zorunda. Ay. Anacığım. Ne oldu kayınço? Yemeği fazla kaçırdım. Kardeşim. Öyle böyle değil. Sen yemeği görünce kendini kaybediyorsun abicim. Vallahi ya. Yok. Ya şu kadar söyleyeyim, çaya yer yok. Vallahi çok yedim. Fazla kaçırdım bu sefer de. Vallahi bu kadar yemeyeceğim. Afiyet şeker olsun kocacığıma. Yesin. Ha karıcığım. Sağ ol Zehra. Hocam benimkini de alsın. Aldım. Al görümcem. İç çekinme. Aferin gelin. Vallahi bu çaylar içilir. Bu yemekten sonra da güzelce yatılır da. He siz anca yatın zaten. Karpuz da öyle yata büyür. Ne oldu anacığım da? Ya oğlum daha ne olacak? Yarın bu kız istemeye gelmeyecek mi? Bu eve yapılacak alışveriş var. Ha buralar temizlenecek, ikramlıklar hazırlanacak. Bir sürü iş var. Oo. Ya anacığım halledilir de. Ne olacak? Atla deve değil ya. Değil mi karıcığım? Evet kocacığım. Hayat böyle işte. Yani kimi yuva kurar, kimi bozar. Ateş Bey'i seviyorum. Çok iyi bir insan. Mercan Hanım da öyle. Allah büyük. İnşallah onlar da bir gün mutlu olurlar. Amin. Amin. Zehra, hayırdır? Ya sen böyle iyi cümleler kurar mıydın hiç? Ben kötüyü bildiğim kadar iyi de bilirim görümcem.
Hani optimist yanımı göremiyorsan ben ne yapayım? Ne? Hop. Optimist. Optimist mi? Optimist yanım. Bu kelimeyi daha yeni öğrenip burada bize satmıyorsan ben başka hiçbir şey bilmiyorum ha. Optist. Yok optimist kocam. Kocacığım. Optimist. O ne demek? Optimist işte kocam. Yani hani böyle iyimserim. Hep her şeyin olumlu yönünden bakarım. Her zamanki halim. Durun da. Falan hani. He iyimser. Tamam lak lak etmeyin kesin. İçin çaylarınızı. Herkes gitsin odasına, yuvasına, evine, köylü köyüne dağılın. Çok işimiz var da yavrum. Binnaz anne, yormayın kendinizi bu kadar. Oğlum olur mu öyle şey? Böyle günde yorulmayacaksak biz ne zaman yorulacağız da? Eksik olmayın. Yani evlilik ciddi bir müessese Malik. Hani ona giden her aşama çok önemli. Tabii öyle tabii. Ya ciddi olduğu kadar da bir o kadar güzel de. Şimdi eniştem. Misal biz evliyiz. 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 Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Tek eksiğimiz Tek eksiğimiz ne? çocuk. Hadi inşallah kayınço. İnşallah. İnşallah. Bir şey var sende. Söyle hadi. Konuşamadık bir türlü. Çevremizde olan her şey ilişkimizi zehirliyor. Bitmiyor ne yazık ki. Görünen o ki hiçbir zaman bitmeyecek de. Ne demeye çalışıyorsun? Boşanma meselesini düşünüyorum. Bunca kötülüğün içinde aşkımızı koruyabilecek miyiz? Bugün olanlar gerçeği görmemi sağladı. Aslı'nın yaptıkları seni etkiledi. Konu sadece onun yaptıkları değil. Babamla başlıyor her şey. Onun yaptıklarını yok sayabilecek miyiz? Bunları aşmamız gerekmiyor mu artık? İki aile arasındaki cinnet bitmeyecek Ateş. Öfke, nefret bitmeyecek. Aşkımız sonsuza dek yaşayacak bizim. Ama etrafımız kötülük dolu. Üstelik geçmişte yaşananların gölgesi hep üzerimizde. Bitmek zorunda. Bazen aşk her şeyin üstesinden gelemiyormuş. Boşanalım. Yeni bölümleri beklemiyor musunuz?
Katıl butonuna tıklayarak üyemiz olun. Bölümleri istediğiniz altyazı seçeneğiyle herkesten önce izleyin. Hadi, ne bekliyorsunuz? Uzun zamandır başkalarının günahını çekiyorsun zaten. Mutlu olmak senin en doğal hakkın. Sen benim her şeyimsin Mercan. Eğer aşkımız seni mutlu etmeyecekse... senden bile vazgeçmeye razıyım. Ama seni kalbimden söküp atmamı bekleme benden. Kahretsin. Onun yüzünden düştüğüm şu hale bak. Geldiğim şu hale bak. Şu düştüğüm hale bak. Yeter! Başımın önünde otur yerine. Bana ne be senin başından? Çok rahatsız olduysan gözünü kapa. Bana bak deli karı, kapa çeneni. Benim tepemin tasını attırma. Attırırsam ne olur? Ne yaparsın? Görürsün ne olacağını. Sakın! Sakın bana dokunma pis ellerinle. Bırak! Bana bak, sen buralarda yenisin. Sana bir ders vermek lazım belli. Bırak beni! Yardım edin! Kapa çeneni. Yardım edin! Sen kimsin ulan? Kimsin ulan sen? Sen kendini ne sanıyorsun? Ya kimsin sen lan? Kimsin? Ağla! Ağla! Saray değil bura! Senin gibi prenseslerin borusu ötmez burada! Vallahi var ya, Zehra, bu da çok iyi oldu kız. Vallahi. Ya sağ olsun Malik kardeşim benim be. Ben bir şey diyeyim mi karıcığım? Bu Malik 10 numara çocuk. Vallahi. Çiçekle de mutlu olurlar inşallah. Ama bu çiçek çocukken de böyleydi böyle. Bıcır bıcır, bıcır bıcır. Abi abi diye peşinde dolaşırdı da. Kardeşim benim. Keşke görseydin kız. Hı hı. Zehra. Hı. Bir kız çocuğumuz olsa da sana benzese ne güzel olur he.
Ya karıcığım ben ailemizin geleceğini düşünüyorum da ben çok mutluyum bak. Zehra bak var ya biz çok mutlu olacağız da. Berat, niye açıyorsun bu çocuk konusunu herkesin içinde? Açmasam mıydım? Ya daha biz kendi aramızda konuşmadık. Onlara niye söylüyorsun? Olmaz böyle Berat. Zehra sorun ne? Söyleyince ne oluyor da? Söyleme Berat, söyleme. Ya bizi ilgilendiren şeyleri herkese anlatıyorsun. Onlar herkes mi? Bak bu 4 duvar var ya Berat. Bazı şeyler bu 4 duvarın içinde kalmalı, anladın mı? Kay şimdi kenara. Kay! İyi geceler. İyi geceler. Göz göre göre ellerimden kayıp gidiyorsun. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Gitme. Bana güzel bir şeyler anlatsana. Tahir'den duymuştum. Tahir mi? Tanıdık geldi baya. Tanıdık gelmiştir tabii. Bizim bu Tahir güzel bir kıza sevdalanmış. Zaten çocukluğundan tanıyormuş kızı. Öyle mi? Bu kızın adı neymiş? İnci Mercan. Bu da çok tanıdık geldi. Kim acaba? Görmüşlüğüm var. Güzel bir kız. Çok güzel. Ama unutuyorsun bak bana masalımı. Tamam, sustum. Ne diyordum? Bizim Tahir güzel bir kıza sevdalanmış. Gözlerinin rengine. Saçlarına. Teninin yumuşaklığına. Kızdığında alnında çıkan ince çizgi, çenesindeki çukura. Her zerresine ayrı vurulmuş. O yüzden bir türlü bitmiyormuş sevdası. Öyle büyümüş ki aşkları 7 cihanda duyulmuş. Bir gün Güneş kıskanmış Tahir'in sevdasını. Ondan sevdasını istemiş. Vermezse doğmayacakmış bir daha. Tahir düşünmüş. Eğer verirse sevdasını, ondan vazgeçerse zaten ömrü karanlıkmış. Varsın doğmasın Güneş. Vermemiş sevdasını. Güneş buna çok sinirlenmiş. Doğmamış ertesi gün.
Tahir ile Mercan'ın aşkları o kadar büyükmüş ki. Ateş olup aydınlatmışlar geceyi. İyi geceler. İyi geceler. Her dakika ayrılığa yaklaştırıyor bizi. Keşke zamanı durdurabilsem. Uyanır uyanmaz seni gördüğüm son sabah bu. Nasıl dayanacağım ben buna? Sensiz yaşamayı nasıl becereceğim? Günaydın. Günaydın. Bugün büyük gün, hazır mısın? Ne oldu? Boşanmak için sabırsızlanıyor musun? Yani onu kastetmemiştim aslında. Maliye kız isteyeceğiz ya. Onu diyorum. Başka bir şey düşünemediğim için yanlış anladım, pardon. Doğru. Hayat işte. Bir yanda hüzünlü bir son. Bir yanda mutlu bir başlangıç. Bir mucize olsa, sana koşabilsem. Bir mucize olsa. Benim olsam. Hadi kalk artık. İyiydi böyle. Banyoya gireceksen gir. Çünkü ben girdiğimde çıkmak bilmiyorum, biliyorsun. Ben gireyim anne. Hile yaptın. Hile değildi. Ama işe yaradı. Demek hile değildi. Annem, kalkmışsın. Hayır, bugün çok büyük bir gün. Ya. Güzeliydim kız. Sen niye böyle düşüncelisin? Uyuyamadım akşam, hep Berat'ı düşündüm. Niye? Çocuk dedi ya. Ay, nasıl şok olduk ama, değil mi? Kız biz şimdi şok olduk. Esas çocuk olursa kendi daha büyük şok olacak. Ya bu Berat kendisi çocuk daha. Daha bu geçen gün cebinden oyuncak araba çıkmadı mı böyle oynaydı da.
Yapması kolaydır da bakması da zordur çocuğu da. Hem bunlar zaten daha yeni evlendi kızım. Ya diyelim ki anlaşamadılar, ne olacak? O Sabi'yle eteklerinde dolaşacaklar ortada. Anneciğim, ben seni anlıyorum. Ama ben abimi ilk defa bu kadar mutlu gördüm ya. Gözleri parlıyordu resmen. Hayırdır? Sen daha dün bunlara karşı çıkaydın, ne oldu? Yanılmışımdır belki de. Aslında insanın manevi olarak büyümesi için zorluk çekmesi gerekmez mi? Hem belki abimi olgunlaştıracak şey budur. Doğru diyorsun. Öyle. Doğrudur. Ben de isterim ha böyle salonda bir tane torun dolaşsın. Ne kadar çok isterim bunu. Ama işte dedim ya, ben bunlara güvenemiyorum kızım. Zerra'yı biliyorsun, çeyrek akıllı. Bizim Berat'ın da 5 karış aklı havada. Nasıl olacak bu işte? Ah benim Berat'ım, ah. Ah benim saf oğlum. O hep burayla hareket eder, biliyor musun? Ama ana baba olmak için o yetmez. Esas burayla düşünmek lazım. Bakarsın bizim çocuk onlardan evvel gelir. Anneciğim. Kız sen ne şeysin? Hadi gidiyorum, şaka yaptım. Anne, şaka yaptım anne. Tamam. Sen var ya sen çiçek. Ah çiçek. Ah benim Berat'ım. Aslında fena da olmaz ha bir çocuk. Oy ben ona nasıl bakarım kız? Allah'ım sen büyüksün. Aslı. Anne. Kızım. Aslı, yüzüne ne oldu kızım? Kızım ne oldu? Kim ne yaptı sana? Deli karının biriyle kavga ettim. İyi misin sen? Önemli başka bir şey var mı? Burada nasıl iyi olabilirim anne? Baksana şuraya. Ne işim var benim burada? Böyle suçlular gibi. Anne ne olur bir şey yap. Çıkar beni buradan. Ah Aslı ah. O kadar söyledim ki sana yapma dedim. Başımıza iş açılacağı belliydi kızım. Hesapsız hareket edersen işte son bu olur. Anne, nasihat dinleyecek modda mıyım sence şu anda? Eğer Ateş o videoyu verirse işim biter. Ne olur bir şey yap ya. Kurtar beni buradan ne olur. Ölürüm burada, ben dayanamam. Tamam sen merak etme. Ben seni çıkaracağım buradan. Ama kendine çok dikkat et. O deli kadından da uzak dur. Tamam mı? Ben elimden geleni yapacağım. Kendine çok dikkat et olur mu? Temiz üst baş bıraktım sana. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Anam ah. Vallahi her yerim tutuldu daha böyle. Of. Belim, boynum her yerim tutuldu da. Allah of. Karıcığım. Ya akşam bana masaj mı yapsan ha? Her yerim tutulmuş biliyor musun? Karıcığım. Yüzüme bakmıyorsun da hiç. İşim var Berat.
Karıcığım. Kocanın yüzüne bakacak kadar vaktin de mi yok kız? Ben çocuk istemiyorum Berat. Böyle ağzına yapışmış gibi etrafta çocuk çocuk diye dolanma. Sakin de. Bu tepki ne böyle Zehra? Ya ben senin çocuk istemediğini aklıma gelmedi de yani. Çocuk böyle ne bileyim istenir, enerji verir, bağlar güçlenir. Kim sevmez çocuğu? Ya sevmemek değil de. Kendimi hazır hissetmiyorum Berat. Ya ben kimsesiz büyüdüm. Kendi başıma. Yani analık nedir görmedim. Nasıl yapılır bilmiyorum o yüzden. Hani kendimi hazır hissettiğimde olsun ki annesi olarak ne gerekiyorsa yapayım, anladın mı? Koruyup kollayayım, besleyip büyüteyim, ne bileyim işte. Haklısın. Haklısın karıcığım, ben düşünemedim. Özür dilerim. Beratlık işte. Tamam. Ya, sen mutlu ol. Yüzün gülsün. Tamam. Sen ne istersen öyle olsun da. Sakin. Gel bakayım. Kıyamam da ben sana. Sakin. Öyle gül ya, böyle gül. Atar gider yapıyorsun, tamam. Güzelim benim. Önümüzdeki ay yaparız ya biz de. Ne olacak canım? Ne? Önümüzdeki ay yaparız diyorum da. Bir ay hazır olursun herhalde. Berat! Olmaz. Doğru. Ben de olmam zaten de. Ben de olmam. Tabii. 2 aya belki. Biz bunu konuşuruz ya. Konuşalım. Konuşalım detaylı. Konuşuruz. O zaman olur. Tamam. Gül bakayım. Tamam. Çok güzel görünüyorsun. Çiçeğin kız istemesi için şimdiden hazırlanayım dedim. Sen kahvaltıyı niye buraya taşıdın? Son kahvaltımızı baş başa yapalım istedim. Ama istersen içeri geçebiliriz. Yo, iyi düşünmüşsün. Gel. Teşekkür ederim. Böreği senin için yaptırdım. Keresinde neredeyse bütün böreklerin hepsini yemiştim. Hatırlıyorsun. Seninle ilgili hiçbir şey unutmadım. Unutamam. Zeytin, Mercan Hanım için
Özel olarak gemlikten getirildi. Zahmet olmuş. Oldu biraz, evet. Çok uğraştım. Ama senin için ne kadar uğraşsam az. Ben de bir şey yapsaymışım bari. Yok, sen yapma. Aşk olsun. Aşk hep olsun. Bunu nereye koyalım? Orada. Ne eksik, ne eksik? Ne eksik? Tamam. Bardakları. Alışkın olmayınca tabii. Gel buraya gel. Ben Turay'ı buraya koydum. Fındık sarması tamam. Tatlılar tamam ama... Aman şu böreğin tuzu çok oldu. Ben o böreği tekrardan yapsaydım ya. Ya anacığım. Ben baktım da tadına baldan tatlı olmuş da. Eline sağlık. Öyle mi diyorsun? İyi hadi bakalım. Berat. İyi ki biz gizlice evlenmişiz. Şuna baksana, yerinde duramıyor. He de vallahi. Bir şey olacak Nazan'da. Vallahi var ya burası sanki kız evi değil, yangın yeri oldu da. Heyecana bak. Uy, yok yetişemeyeceğiz, biz yetişemeyeceğiz. Anacığım. Ya sakin de, sakin. Oğlum yetişemeyeceğiz diye korkuyorum, ne yapayım? Ya bir şey olacak heyecandan. Kızının mürüvvetini görmeden Allah korusun da. Uy, oy, maşallah, maşallah, maşallah. Rabbim hep yüzünü güldürsün inşallah benim melek yüzlü kızım. Anacığım çiçek nerede de? Sen ne güzel olmuşsun böyle de. He? Anacığım karşımda prenses var da baksana şuna. Maşallah. Maşallah kız. Tüh. Vallahi karşımda böyle... Ne ara büyüdün kız sen? Bu bizim minnak çiçek mi de? Ya tamam, duygulandıracaksınız beni de. Makyajım akacak şimdi. Anne. Geçti, geçti. Tamam. Tamam. Dursun bak bize. Ortamda çok fazla sevgi var, çok fazla. Bastı bana. Karıcığım, o benim sevgimdir. Sana olan sevgim. Sığmıyor, eve sığmıyor. Mahkemeden sonra konağa gelecek misin yoksa direkt yurt dışı mı? Henüz düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Şu an sadece Mali'ye kız istememize odaklanmak istiyorum. Güzel şeylerin var olduğuna dair umut veriyor onlar bana. Ayrılığımız önemsiz yani. Üzerinde düşünmeye değmez. Öyle mi? Aynen öyle. Çok doğru anlamışsın. Mercan, Ateş, buyur. sen buyur. Çirip kralı. Zaten yine yanlış anladın.
Çok güzel. Yine başkası için umutlamam. Yesene biraz, hiçbir şey yemedin. Sağ ol. Ama iştahım yok. Al benden de o kadar. Ben çalışma odasına gidiyorum. Bakmam gereken bazı dosyalar var. Umutsuzlar çalışsın, değil mi? Yukarı çıkıp çiçeğin takısını getireyim. Umut var ya onlar için. Koş koş, geç kalma. Ay leş gibi yaptın burayı Haydar. Ya bırak şimdi Nermin. Nihayet kurtuluyoruz, bitti. Dananın kuyruğu kopuyor, kurtuluyoruz şunlardan. Ateş hem Mercan'dan boşanacak hem de hapse girip şirketten defolup gidecekler. Avaneleriyle birlikte. Vallahi en kötü günleri atlattık. Ama sırada daha kötüleri var. Açma şu şom ağzını be kadın, açma. Ben olanı söylüyorum Haydar. Mercan, Gel Mercan gel. kızım. Ne yaptın? Düşündün mü nafaka konusunu? Bak düşününce sen de benim geldiğim yere geleceksin. Ben çok netim anne. Düşünecek bir şey yok. Daha önce de söyledim, hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim huzur. Onu da burada bulamayacağımı bildiğim için mahkemeden sonra direkt İtalya'ya gideceğim. Kızım, Karanlar defolup gidecek zaten. Sen ne diye gideceksin ki? Evet, baban doğru söylüyor. Ne kaldı şunun şurasında sözleşmenin bitmesine? Peki ya siz? Karahanlar bugün var, yarın yok. O yüzden asıl derdim onlarla değil. Huzursuzluğumun asıl sebebi sizsiniz. Ben sizinle yaşamak istemiyorum. İnsan başkalarından gelen darbeyi bir şekilde kaldırıyor. Ama en yakınlarından gelince yıkılıyor işte. Onca acının, yalanın, kötülüğün üzerine hiçbir şey olmamış gibi mutlu hale yalanını devam ettiremeyeceğim ben. Sevkiyat ne durumda? Her şey tamam. Yola çıkmayı bekliyor. Sık kafama. Sık kafama Ateş. Ya bak eyvallah, ben sana bir hata yaptım. Bir anlık tereddüte düştüm. Ama yemin ederim gelip söyleyecektim. Ya benim bu hayatta senden başka kimim var Allah aşkına? Ne ana ne baba. Ya bir kardeşim var hayatımda. Ha bana inanmıyorsan sık kafama Ateş. Sen elini kana bulama, ben sıkarım kendime. Ben kafama sıkarım Ateş. Sen benim kardeşimsin, ben sana nasıl yanlış yaparım ya?
Konuşmam lazım. İkinizle. Anne konuşurken evlat gitmez. Dinler. Buraya niçin geldik? Ne olduk? Yıldırımları parçalayacaktık hesapta. Şimdi kendimiz paramparçayız. Halbuki bizi birbirimize bağlayan kan bağından daha güçlü bir şey var. Ortak amacımız, ortak acımız. Yıldırımlar geçmişimizi mahvetti. Bugün de aynı şeyi yapıyor, görmüyor musunuz? Yeniden birlik olmamız lazım. Bize, ölülerimize bu yakışır. Sizler beni ana bildiniz. Ben de sizi evladım. Benim vazifem de, görevim de evlatlarımı bir arada tutmaktır. Aslı kötülük de etse, hata da yapsa, şu dünyayı başıma da yıksa evladım. Analığın terazisi bambaşkadır. Onun tırnağına taş değsin, benim içime kaya oturur. Tıpkı sizde de olduğu gibi. Aslı bugün bu haldeyse sebebi Haydar Yıldırım. Dön şu kararından oğlum. Buraya başkalarını yakmaya geldin. Yönünü şaşırıp bizi kül etme ne olur. Senin ne işin var burada? Keşke haber verseydin. Aile içi sorunlar var. Başım çok kalabalık. Defalarca aradım seni ulaşamadım. Gazetelerde boy boy çıkan konağın haberlerinden konağı bulup geldim. İyi etmişsin de şimdi değil. Şimdi git. Ben arayacağım seni. Para lazım oldu. Keyfimden gelmedim ben de. Tamam. Para işini halledeceğim. Ama şimdi git. Arayacağım. Müzeyyen anne. Ateş. Ben hazırım. Hadi gidelim. Hayırlı iş bekletilmez. İsteme konuşmanı hazırladın mı bari? Yok. Kopya verirsin artık. Kopya çekmedim de vermedim de. Akıllı öğrenci seni. Öyleyimdir.
Güllü ablayla Durmuş amcanın nasihatlerini hatırladın mı? Evet. Durmuş amca sana hanımının sözünden çıkma. Anca böyle mutlu olursun demişti. Aklına o gelir tabii hemen. Yani çok doğru laftı bence. Bütün erkekler dinlemeli bunu. Kalmış işte aklımda öyle. Ben de Güllü ablayla yaptığınız o yamuk yumuk gözlemeyi hatırladım. Yamuk mu? Yani yamuk demeyelim de biçimsel denemeler diyelim. Pur yerken keyfin bayağı yerindeydi ama. Senin elindendi çünkü. Onların evi etrafımızda nefret ve savaş olmadan vakit geçirebildiğimiz tek yerdi. Mutluyduk orada. Çocukken bu köprüden atlamaya karar vermiştim. Çocuk haklı işte. Tahir engel olmuştu bana. Kurtarmıştı beni. Tahir'i tanırım. İyi çocuktur. İyidir iyidir. Severim ben de. Çok mu? Çok. Kıskanmam gerekir mi? Belki de. Tekrar hoş geldiniz de. Buyurun. Elle sağlık. Afiyet olsun. Anneciğim. Benim sağ ol kızım. Abicim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya tam da sizin böyle boşanma gününüzde hani davet ettiğimiz yere bakın. Nispet yapar gibi oldu da. Abim öyle heyecandan konuşuyor saçma sapan. Yok canım. Bizim oğlanın bu böyle her zamanki konuşmasıdır. Öyle ara sıra saçmalar. Siz onun kusuruna bakmayın. Bastım acıyı valla. Hadi başla artık. Şimdi mi? Yani. Aşk, Allah'ın bize bahşettiği en güzel hazine. İnsan bir kere onu gördü mü, gözleri onun ışıltısıyla kamaştı mı, başka hiçbir şey göremez. Başka hiçbir şeye bakamaz. Artık her yerde onu arar. İlle de o. Çünkü onsuz bu hayatta gönlünün fukara ve yalnız olacağını bilir. Ne mutlu ki gençlere gönülleri fukara kalmamış, aşkı bulmuşlar. Bizlere de onların önünde düğmelerimizi ilikleyip
onlara destek olmak yakışır. Yani sözün özü, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Çiçeği, oğlumuz Mali'ye istiyoruz. Sağ ol Ateş Bey. Bizim ilikleyecek düğmemiz yoktur. Lakin sevdaya saygımız büyüktür. O yüzden verdim gitti. Tabii. Binnaz teyze öpeyim. Sağ ol Ateş Bey. Makas kesmiyor. Allah bir yastıkta kocasın. Hayırlı uğurlu olsun. Mercan Hanım çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Niye zahmet ettiniz Mercan kızım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türkü okumak sana böyle kös kös durmaktan daha çok yakışıyor. Kesin bilgi. Hoş geldin bu arada. Sen bunu dene bence. Final yüzü çözümler için. İstemem. Sağ ol. Konuşmak ister misin peki? Boş ver şimdi hiç gerek yok. Yani kötü kötü konular konuşup da canımızı sıkmayalım. Sen niye geldin? Bir sıkıntı yok inşallah. Vallahi nereden baktığına bağlı. Boşanma öncesi bir Mercan'ı göreyim dedim. Buralarda mı? Ateş'le birlikte kız istemeye gittiler. Vallahi bravo onlara. Bu haldeyken bile başkaları için uğraşıyorlar. Aşkın ne demek olduğunu çok iyi anladılar bence. Değil mi? Bence de. Bazen insanlar aşkın ne demek olduğunu yanlış anlıyorlar. Sonra gidip de hata yapıyorlar. Sırf sevdiklerini koruyabilmek için bahaneler üretiyorlar. O bahanelerin arkasına saklanıp yaşıyorlar. Sonra gün geliyor. Bahanelerin hepsi uçup gidiyor.
Geride sadece saf kötülük. Bir de o içine saklamaya çalıştığım pişmanlık kalıyor. Aslı'nın gerçek yüzünü görmene sevindim Cemal. Sen nereden biliyorsun bunu? Anlarım ben. Sen rahat anlat diye bekledim sadece. Sen bence bunu dene. Pişman olmazsın. Mutluluk getirir. Ben künefenin yerine hiçbir şeye değişmem. Ama seni kırmaktansa alayım. Sen de bana bir gün künefe ısmarlarsın o zaman. Hay hay. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz artık müsaadenizi isteyelim. Yo, hayatta bırakmam. Yaprak sarmasını sizin için ettim. Onu yemeden bir yere gidemezsiniz. Oturun, oturun. Haydi. Oturun. Hadi buyurun bakalım. Harika olmuş Binnaz abla, ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Ellerinize sağlık. Ama biz gidelim artık. Olmaz, olmaz. Daha durun hele. Nereye gideceksiniz? Bak daha ben size börek hazırladım. Bu börekten yemeden hayatta bırakmam. Hiçbir yere de gidemezsiniz. Buyurun. Binnaz abla çok sağ ol ama bizim yetişmemiz gereken bir yer var. Siz oraya yetişmeseniz de olur. Belki öylesi daha da hayırlı olur. Şimdi siz o böreklerinizi yiyin de bakalım ben. Bir iki çift laf edeceğim. Bana da bir kulak verin. Sıkıntılar, güçlükler sevdanın mayasıdır. Onlara böyle göğüs gerdikçe, onları, o dalgaları böyle göğsünde karşıladıkça güçlenir, büyür sevdalık. Böyle ayrılıp da başka yollara gitmek yok. Böyle kaçmak kolay tabii. O deniz kabardı mıydı? O dalgalar. O ışık söndü müydü o karanlıklar? O ayaz çıktı mıydı işte? O zaman sahip çıkacaksın sevdana esas. Ya öyle işte. Ha bu uşaklar var ya öyle etti. Anacığım, sen benim yaptıklarımı anlattın mı de? Mercan Hanım, Ateş Bey. Ben de Zehra'ma kavuşmak için bütün zorlukları, engelleri göğsümü siper ettim de. Gün karardı, aydınlık ettim. Ayaz bastı, anında böyle aşkımın ısısıyla ortamı ısıttım da. Tabii. Deniz kabardı. Zehra'mı, karımı koynuma aldım, sakladım da. Ya ne zorluklar, ne acılar çektik de. Her şey için teşekkür ederiz tekrardan. Ama biz kalkalım artık. Her şey için teşekkürler. Bize müsaade artık. Tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çekiciğim. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben şöyle
Mercan'ım şunu şöyle vereyim. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz tekrardan. Nerede kaldı bu? Gelir şimdi. Ha geliyor. Her şey tamam. Kaçak malları yerleştirdim. İhbar telefonunda okey. Plan tıkır tıkır işliyor. Aslan oğlum. Görüyorsun değil mi? Ben ne dedim? Burak yapar demedim mi? Vallahi hiç beklemiyordum. Helal olsun. Sağ ol. Bana bak Burak. Şu iş bir hallolsun. Dile benden ne dilersen. Ateşin bir ipini çekelim de. Çıkmamız lazım artık. Tamam çıkarız hemen, geç kalmazsın, merak etme. Sende bir şey var. Sana sormadan bir şey yaptım ben. Ne yaptın? Alo. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Ne oluyor Mercan? Ateş, ben... Senin ne işin var burada? Ateş dur. Ben yaptım. Avukatımı arayıp şikayetçi olmadığımı söyledim artık. Neden Mercan? Uzamasın artık istiyorum. Bitsin. Hem benim kendi ailemin yaptıklarının yanında benim yaşadıklarım ne ki? Kimse masum değil. Zaten yolun sonuna geldik. Artık Aslı beni tehlike olarak göremez. Benim işi bitti. Gel benimle. Bak oldu işte sevgilim. Biraz zor oldu ama hiç bırakmadık ellerimizi. Başardık değil mi? Ay ya biraz zorlandık ama yine de başardık. Başardık. Hı? Canlarım benim. Naz teyze. Anne diyeyim artık. Bana güvendin. Beni ailene kabul ettin. Binnaz anne. Ya biliyorum aile senin için ne demek olduğunu. Hiç merak etme. Ben çiçeğine çok iyi bakacağım. Asla üzmeyeceğim onu. Soldurmayacağım yüzünü. Sana sözüm olsun. Abimdir ya. Bir dışarı çıkmıştı yine, neyin peşinde Allah bilir. Tamam açarım ben. Mama? Enت بتعمل ايه هنا؟
Aslı. Yavrum. Kızım. Allah'ım çok şükür. Ateş insafa gelip fikrini değiştirdi. Söylediklerim etkili oldu belli ki. O değil. Mercan çıkarttı beni. Ne? Mercan mı? Mercan yapmış, evet. Ama bu kadarı yetmez. Mercan'ın ayaklarına kapanıp özür dileyeceksin. Ateş, Bana sormadan iş yaptın Mercan. Eğer özür dilemezse tekrardan hapsi boylaması için elimden ne geliyorsa yaparım. Ateş. Müzeyyen anne. Son sözümü söyledim. Ya kızın diz çöküp özür dileyecek ya da tekrardan hapsi boylayacak. Emin ol yaparım bunu. Kızım. Özür dilerim. Diz çök. Ateş. Diz çökecek. Özür dilerim. Özür dilerim. Daha yüksek sesle. Gözünün içine bakarak. Özür dilerim. Kızım bu konaktan defolup gidecek. Ne gerek vardı şimdi buna? Çok gerek vardı Mercan. İçten olmadığı sürece özrün hiçbir anlamı yok. Bu kadar kolay olmamalı. Hala bu konakta yaşıyor olması bile fazla. Ama en yakın zamanda gidecek. Müzeyyen anne olmasa her şey daha farklı olurdu. Sana dua etsin. Neyse, tamam. Bitsin artık, kapatalım konuyu. Vakit de geldi herhalde artık. Gidelim istersen. Dışarıda bekliyorum. Bitiyor artık her şey.
Gitmeyelim. Ne? Gitmeyelim. Boşanmak istemiyorum. Ateş. Mercan. Boşuna inat etme. Senin de istemediğini biliyorum. Boşanmıyoruz. Buna sen mi karar verdin şimdi? Evet, ben karar verdim. Ateş hadi mahkemeye geç kalıyoruz lütfen. Mercan. Boşanmak istemiyorum. İyi. Ben kendim giderim o zaman. Mercan. Mercan! Mercan! Mercan dur! Mercan dur! Mercan gel buraya. Mercan gel buraya. Mercan. Mercan bir dur. Dur. Bırak Ateş. Dur Mercan. Bırak. İzin vermeyecekler. En çok sen üzüleceksin. Bırak. Keşke mutlu olmamıza izin verselerdi. Nasıl olacak? Hı? Bana baktığında hatırlamayacak mısın olanları? Tamam. Acılarımızı, geçmişimizi, hiçbir şeyi unutamayacağız. Belki arada içimize kapanacağız. Ne olmuş? Etrafımızda bitmeyen bir nefret var. Onu yenemeyeceğiz. O hep orada duracak belli ki. Yerin dibine bassın nefretleri. Fırsat buldukları her an canımızı yakmaya çalışacaklar. O zaman bırak beni. Ben sana acı çektirmek istemiyorum. Seni mutsuz etmek istemiyorum. Bırak. Mercan. Sayende bütün hayatımız mücadele etmekle geçecek. Onu anladım. Bazen yorulacağız, bazen pes edeceğiz. Bu yolu bitiremeyeceğiz dediğimiz zamanlar olacak. Birimiz düşecek, diğerimiz kaldıracak. Anladın mı? Düşersek de birlikte mi düşeceğiz? Ağlayacağız. Güleceğiz. Kızacağız. Ama ne olursa olsun birlikte olsun Mercan. Sen benim için çok kıymetlisin. Seni çok mutlu edeceğim. Ama olur da başaramazsam benimle mutsuz olmaya da var mısın?
nasıl olacaksak da birlikte olalım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok. Çok.